Şöyle bir senaryo düşünün. Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanına dağılmış, birbirinden tamamen habersiz 30 tane uyuyan hücre teröristi var. Her birine çok gizli bir görev verilmiş, ellerinde de ölümcül patlayıcılar var. Hedeflerine doğru gidiyorlar. Fakat son saniyede etraflarına şöyle bir baktıklarında şaka gibi ama hepsi aynı otobüste olduklarını fark ediyorlar. Tek bir hamle, tek bir tuş ve 30 teröristin tümü masum insanlara zarar veremeden kendi kendilerini yok ediyor. İnanılmaz değil mi? Bu derinlikli incelememize hoş geldiniz. Bugün sadece öyle vur kır parçala tarzı sıradan bir aksiyon filmi olmayan, inanç, casusluk ve o tekinsiz ahlaki gri alanlar üzerine zihninizi epey yoracak 2008 çıkışlı Traitor yani Hain filminin kaynak metinlerine dalıyoruz. Hazırsanız bu akıl almaz planın arkasındaki dehayı incelemeye başlayalım. Bütün bu hikayenin tam ortasında gerçekten kafa karıştırıcı bir paradoks yatıyor. Bir insan, düşünün, nasıl aynı anda hem bir terörist hem de bir kahraman olabilir? Hikayemizin kalbinde Samir Horn var. Usta aktör Don Cheadle tarafından canlandırılıyor. Samir, son derece dindar bir Müslüman. Ama durum bitmedi. Aynı zamanda eski bir Amerikan ordusu bomba uzmanı. Yani bu nasıl bir kombinasyon değil mi? Peki nasıl oluyor da bu adam dünyanın en tehlikeli terör hücresini kandırıp tek bir otobüse dolduruyor ve tamamen ortadan kaldırabiliyor? Sizce o bir hain mi yoksa gerçekten eşine az rastlanır türden bir vatansever mi? Aslında bu karmaşık sorunun cevabı bu incelemedeki ahlaki pusulamızı da belirliyor diyebiliriz. Filmin sonunda Ajan Clayton'ın Samir'e söylediği ve doğrudan Kur'an-ı Kerim'den alınan şu vurucu mesaja bir kulak verin. Bir insanı kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Çok derin, değil mi? İncelememiz boyunca göreceksiniz ki Samir'in attığı her adımın, aldığı her çılgınca riskin altında yatan felsefi ve dini temel tam olarak bu. O, etrafındaki onca yıkıma ve kaosa rağmen inatla hayat kurtarmaya çalışan bir adam. Peki, Samir bu imkansız gibi görünen gizli göreve kendini nasıl hazırladı? Hadi gelin şu zaman çizelgesine bir bakalım. Çünkü her şeyin kökeni çocukluğuna dayanıyor. Babası ona Kur'an okumayı, namaz kılmayı, hatta satranç oynamayı öğreten o adam maalesef gözlerinin önünde arabasına konan bir bombayla havaya uçuruluyor. Bu gerçekten devasa bir travma. İşte bu olay onu terörizmi dışarıdan değil, bizzat içeriden yok etmeye adayan o karanlık yola sokuyor. Liseden sonra Amerikan ordusuna katılıp bomba uzmanı oluyor. Afganistan, Bosna, buralarda görev yaptıktan sonra Yemen'de tehlikeli bir terörist ağla bağlantı kurmaya çalışırken kendini hapiste buluyor. Ve evet, o büyük sızma operasyonu tam da burada, o soğuk duvarların ardında başlıyor. Yemen'deki bu hapishane yılları Samir için öyle sıradan bir hapislik dönemi değil. Tam anlamıyla bir hayatta kalma ve inanç testi. İlk başlarda diğer mahkumlar onu tamamen dışlıyor. Ta ki o meşhur ana kadar. Hücrede günlerce aç bırakılan zayıf bir adam var ve Samir kendi yemeğini onunla paylaşıyor. Tabii hapishanenin kabadayısı hemen damlıyor ve üst perdeden şöyle diyor: "Burada kimin yaşayıp kimin öleceğine ben karar veririm." Samir'in cevabı ise, yani adamın o sarsılmaz inancının resmen bir özeti gibi, hayır, buna ancak Allah karar verir. Sonrasında feci şekilde dayak yiyor mu? Evet. Ama bu cesur dik duruşu sayesinde hapisteki terörist lideri Ömer'in saygısını, dostluğunu ve en önemlisi güvenini kazanıyor. Büyük operasyonun kapıları artık ardına kadar açık. Şimdi, burası gerçekten çok ilginç. Hapishane duvarları arasında inancın iki tamamen zıt yüzüyle karşılaşıyoruz. Bir yanda Samir'in samimiyeti var, diğer mahkumlar avluda böyle gösterişli, göze batan bir şekilde topluca ibadet ederken, o kendi hücresinde tek başına, sessizce, Subhanallah diyerek zikrediyor. Gösterişten uzak, tamamen samimi. Diğer yanda ise örgütün asıl liderlerinden Ferit'i görüyoruz. Fransa'da Ferit Samir'e resmen içki ikram ediyor, hatta bazen domuz eti bile yediklerini rahatça söylüyor. Bunu nasıl meşrulaştırıyor dersiniz? Kur'an'daki takiye kavramını, yani düşmanı yanıltmak için onlar gibi davranma kuralını alıp tamamen kendi çıkarlarına, kendi keyiflerine göre çarpıtarak. Resmen ikiyüzlülük. Ve Samir, Ferit'in bu ucuz ikiyüzlülüğüne o kadar vurucu bir argümanla karşılık veriyor ki, şöyle diyor: "Efendimiz, inananların sadece ölüm tehdidi altında Müslüman oldukları hakkında yalan söyleyebileceklerini söylemiş." Ferit tabii hemen savunmaya geçip, "Savaştayız, onlara benzemeliyiz." diye diretiyor. Ancak Samir o noktada geri adım atmıyor, "Ama şu an kimse bize bakmıyor ki." diyerek bombayı patlatıyor. Yani aslında onların inançlarını falan değil, sadece kendi konforlarını ve bahanelerini savunduklarını düpedüz yüzlerine vuruyor. Kaynak metninde işaret ettiği gibi bu sahne, gerçek inanan ile dini kendi karanlık amaçlarına alet edenler arasındaki o ince çizgiyi mükemmel çiziyor.
Tabii ki hikayemiz sadece teröristlerin bu çarpık iç dünyasından ibaret değil. Bir de masanın diğer tarafı, Amerikan istihbaratı boyutu var. İspanya'da bir plaja yapılan ve 11 masum sivilin öldüğü o korkunç saldırıdan sonra FBI ajanlarının olaya nasıl baktığını görüyoruz. Ajan Max Archer. Archer, konuya o kadar yüzeysel, o kadar basmakalıp yaklaşıyor ki, olayı sadece kendini cennette 72 huri ile uyanmak için havaya uçuran fanatikler çerçevesinde değerlendiriyor. Dinin nasıl radikalleştirildiğini, arka plandaki dinamikleri anlamak falan yok. Sadece ezberlenmiş medyatik bir kalıbı tekrar edip duruyor. Neyse ki ortağı ajan Roy Clayton var da olaya bambaşka bir derinlik katıyor. Clayton, Archer'ın bu sığ yorumuna karşılık kendi çocukluğundan bir örnek veriyor. Ku Klux Klan üyelerinin evlerin önünde devasa haçlar yakıp sonra da çıkıp buna Hristiyanlık dediklerini hatırlatıyor. Görünüşe göre her dinin birden fazla görünüşü var diyor Clayton. Bu aslında muazzam bir tarafsızlık örneği. Fanatizmin sadece İslam'a özgü bir şey olmadığını, Hristiyan dünyasında da dini kendi şiddet ve nefret eylemlerine alet eden fanatiklerin, teröristlerin bulunduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İstihbarat cephesinde bu felsefi analizler sürerken sahada işler Samir için giderek içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Örgütteki yerini sağlama alması ve o büyük lidere Nasir'e ulaşabilmesi için bir eylem yapması şart. Hedef, Nice'de inşaat halinde olan Amerikan elçiliği. Samir bombaları yerleştiriyor, evet, ama bunu CIA ile anlaşmalı yapıyor. Plana göre CIA, binayı patlamadan önce tamamen boşaltacak, kimsenin burnu bile kanamayacak, sadece 2 sahte ölüm ilanıyla olay çözülecekti. Ama tam anlamıyla bir fiyasko yaşanıyor. İstihbarat çuvallıyor, binayı zamanında tahliye edemiyorlar ve patlamada 8 masum insan hayatını kaybediyor. Gerçekten devasa bir trajedi. İşte bu ölümcül hata, hikayedeki en büyük ahlaki kırılmayı yaratıyor. Bir tarafta Samir'i görüyoruz. Derin bir yıkım içinde odasına kapanmış, gözyaşları sel olmuş, "Allah'ım beni affet" diye yakarıyor. Masumların kanının eline bulaşmış olmasının o kahredici vicdan azabını iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Diğer tarafa bakıyoruz. CIA ajanı Carter. Bu ölümleri o kadar soğukkanlı, o kadar ruhsuz bir şekilde karşılıyor ki, Carter'ın tek söylediği şu: "Bu bir savaş, kazanmak için her şey mubah." İnanabiliyor musunuz? 8 masum insan ölmüş, adamın umrunda değil. Yani aslında işin en can alıcı noktası tam olarak burası. Bu resmen aynalanmış bir aşırılık. Amerikan ajanı Carter ile o savaştığı teröristler aslında tam olarak aynı kusurlu mantığı, aynı zehirli felsefeyi paylaşıyorlar. Amaca giden her yol mubahtır. Samir bu ikiyüzlülüğe dayanamayıp ajan Carter'ın suratına çarpıyor. Böyle konuşarak kime benzediğinin farkında mısın? Carter ise kime hesap vereceğini unutma diye onu tehdit edince Samir'in cevabı net: "Ben sadece Allah'a hesap vereceğim." Yani otoritenin, nihai yargının CIA'de veya dünyevi güçlerde değil, ilahi adalette olduğuna dair inancından zerre taviz vermiyor. Ve evet, bütün bu ahlaki yükü, vicdan azabını omuzlayan Samir, nihayet örgütün tam güvenini kazanıyor ve o nefes kesen final operasyonuna geçiyoruz. Hazır mısınız? Plan gerçekten devasa. Amerika'nın dört bir yanına sızmış birbirinden habersiz 30 tane terörist, görevleri 30 ayrı yolcu otobüsüne binip kalabalığın ortasında kendilerini patlatmak. Samir, örgütün güvenilir bomba uzmanı olarak onlara patlayıcıları temin eden kişi. Ancak dehasını tam burada konuşturuyor. Her birine ayrı rotalar veriyor gibi yapıyor ama arka planda sistemdeki talimatları bir hacker gibi değiştirerek o 30 kişiyi de tam olarak aynı otobüse tek bir araca yönlendiriyor. Sonuç, tek bir patlama, 30 terörist yok oluyor ve hiçbir masumun canı yanmıyor. Muazzam bir hamle. Peki kaynak metnimiz tüm bu olan biteni, bu filmin mesajını nasıl değerlendiriyor? Artıları ve eksileri masaya yatıralım. Traitor aslında ikili bir doğaya sahip. Bir yanda o bildiğimiz sıkıcı Hollywood klişelerini yıkıyor. Samimi, inançlı, dindar bir Müslümanı ana kahraman yapıyor. Teröristlerin dinini kendi çıkarları için nasıl yozlaştırdığını harika ifşa ediyor ve fanatizmin her dinde olabileceğini dürüstçe kabul ediyor. Burası harika. Ama diğer yanda filmdeki kötü adamların, yani teröristlerin yine istisnasız Müslüman olması ve saldırılardan önce o transa geçmiş gibi attıkları sloganlar, bu da ne yazık ki konuya pek aşina olmayan izleyicilerin zihnindeki o olumsuz stereotipleri pekiştirme tehlikesi taşıyor diyebiliriz. Ve bu da bizi o en kışkırtıcı soruya getiriyor. Sizce Traitor, inanç ve terörizm konularında klişeleri yerle bir eden devrimci, cesur bir yapım mı,
Yoksa iyi niyetli bir çaba olmasına rağmen dönüp dolaşıp aynı eski yargıları yeniden mi üretiyor? Açıkçası bu hikaye bize dinin nasıl yaşandığının tamamen kişinin kendi samimiyetine bağlı olduğunu çok net gösteriyor. Dünyayı kurtarmanın yolu belki de önce tek bir masum insanı kurtarmaktan geçiyor. Samir Horn'un o kıvrak zekası ve derin inancı, umarız ki inancın barışçıl doğasına dair akıllarda kalıcı bir iz bırakır. Bu derinlikli kaynak incelememizde benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu soru aklınızda kalsın, üzerine düşünmeye kesinlikle değer. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, hoşça kalın.